rüzgar aniden yön değiştirir. Bir Bizans askeri kalkanının arkasına sığınır ama gözlerine dolan kum bulutu önündeki düşmanı bile seçtirmez. Etraftan yükselen çığlıklar, artık hangi taraftan geldiği belli olmayan bir kaosa karışır. Birazdan göreceksiniz, o gün Bizans ordusunu yenen şey ne kılıçtı, ne de sayısal üstünlük. Ve bu sırrın perde arkasında, 1400 yıldır tarihçileri şaşırtan tek bir karar yatıyor. Yıl 636. Suriye toprakları, yüzyıllardır Roma'nın Bizans'ın elinde. Ama şimdi güneyden gelen yeni bir güç, imparatorluğun en verimli topraklarına göz dikmiş durumda. Bizans İmparatoru Herakleios, çok uluslu dev bir ordu topluyor, Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve müttefik Arap kabileleri. Karşısında ise Halid bin Velid komutasındaki, çölün sıcağına ve açlığına alışkın çok daha küçük bir İslam ordusu var. Ordular, Yarmuk Vadisi'nde karşı karşıya gelir. Ama savaş hemen başlamaz. 6 gün boyunca iki taraf da birbirini tartar, küçük çatışmalar dışında kimse büyük saldırıyı göze alamaz. Vadinin sırrı, aslında zeminde gizlidir. Derin vadiler ve sarp kanyonlar, bölgeyi adeta doğal bir tuzağa çevirmiştir, tek güvenli geçiş, dar bir köprüden ibarettir. Müslüman ordusunun komutanı Halid bin Velid, savaş meydanını daha ilk günden gezmiş, her tepeyi, her geçidi ezberlemiştir. Onun için bu topraklar yabancı değildir, çölün rüzgarını da, tozunu da tanır. 6. günün sabahı, gökyüzü tuhaf bir renk alır. Ufukta, güneyden yaklaşan koyu bir toz bulutu belirir, ama kimse henüz bunun ne anlama geldiğini bilmez. Öğleden sonra rüzgar şiddetlenir. Kum, adeta bir duvar gibi yükselir ve doğrudan Bizans saflarının yüzüne çarpar. Aynı rüzgar, arkalarındaki Müslüman ordusunu ise neredeyse hiç etkilemez. Ama kimsenin fark etmediği bir şey vardır. Bölgenin yerlisi olan Arap süvarileri, Ağustos ayında öğleden sonra bu rüzgarın güneyden estiğini çok iyi bilir. Halid, son saldırıyı tesadüfen değil, bu bilgiyle zamanlamıştır. Bizans ordusu ise tam tersi bir zorlukla boğuşur. Saflarında onlarca farklı dil konuşulur, komutlar gecikir, emirler yanlış anlaşılır. Kum fırtınası, zaten kırılgan olan bu düzeni tamamen paramparça eder. Tam bu kaos anında Halid, elindeki hareketli süvari birliğini devreye sokar. Küçük bir birlik, tozun arkasında fark edilmeden Bizans hattının gerisine sızar ve tek güvenli çıkış olan köprüyü ele geçirir. Geri çekilme yolu artık kapalıdır. Kumdan gözleri açılmayan Bizans askerleri, bilmeden vadinin sarp kenarlarına doğru sürüklenir. Panikleyen atlar, dar patikalarda birbirine karışır. Bizans'ın önde gelen komutanlarından Theodoros Tritouris bu çarpışmada hayatını kaybeder. Başkomutan Vaha'nın akıbeti ise tarihçiler arasında hala tartışma konusudur. 6 günlük bekleyiş, tek bir günde sonuçlanır. 20 Ağustos 636'da, o güne kadar Doğu Akdeniz'in en güçlü ordularından biri sayılan Bizans kuvveti, tarihe geçecek bir yenilgiyle dağılır. Haberi alan İmparator Herakleios, Antakya'dan ayrılırken sınırdan son kez Suriye'ye bakar ve söylediği rivayet edilen sözler yüzyıllar boyunca hatırlanacaktır. Elveda Suriye, bir daha asla geri dönmeyeceğim topraklar. Yarmuk'taki bu zafer, İslam ordularının önünde Şam'ın, ardından Kudüs'ün ve Mısır'ın kapılarını aralar. Bir imparatorluğun sınırları, tek bir kum fırtınasıyla yeniden çizilir. Bugün tarihçiler hala tartışıyor, o gün esen rüzgar gerçekten bir tesadüf müydü, yoksa yıllarca çölde yaşayan bir ordunun sabırla biriktirdiği bilginin sonucu muydu? Siz ne düşünüyorsunuz?